Dostlar hepinize selamlar. Bu videoda filizlendirilmiş nohut ile yaptığım taneli humus tarifini paylaşacağım sizlerle. Bakın burada patates eziciyi görüyorsunuz fakat bunu değil, bu patates eziciğini kullanıyorum. Bu şekilde. Burada tencerede 1 kilo kuru nohutun filizlendirilmiş ve pişirilmiş halini görüyorsunuz. Bakın ilk gösterdiğim patates eziciyi işe yaramıyor. Ezemiyorum. İkinciyi koydum. Şimdi bununla biraz ezme girişiminde bulunuyorum ve görüyorum ki işe yarıyor. İlkini devre dışı bıraktım. Ezmeye devam ediyorum. Bu biraz zaman alıyor. Tabi burada 1 kilo var. Bu bazılarınızın elini yorabilir. Onlar yarısını boşaltıp öyle yapabilirler veya 4'te 3'ünü boşaltıp hani yiyeceği kadarını ezebilir. Bu şekilde bakın hamur gibi bir kıvam elde ediyorum. Fakat taneli oluyor. Yani tamamen ezilmiş de olmuyor, kaymak gibi. Öyle istiyorsanız havan tokmağı veya başka bir takım ekipmanlar da kullanabilirsiniz. Bakın burada tabağa aktarıyorum sürülebilir kıvamda. Fakat ara ara taneler de var. Böyle bir değişiklik olsun istiyorum. Şurada döktüğüm kısmı siliyorum tezgahta. Ve kalan kısmı da tabaklara aktarıyorum. Eşit porsiyonlara bölerek. Humusun trakımsı videosunun ve alakalı diğer videoların linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Streçledikten sonra da burada görmüş olduğunuz gibi buzdolabına koydum. Şimdi humusun trakımsı videosunu izlemediyseniz izlemenizi muhakkak öneriyorum. Oradaki gibi tıpkı tarif. Burada sadece 1,5 kaşık yerine 1 kaşık keten tohumu yağı koydum. Bu menünün matematiği ile ilgili, total yağ ile ilgili. Geri kalanı neredeyse aynı o humusun trakıntısında olan tarifle. Sadece kimyon ve karabiber olabilir. Belki orada kullanmadığım ufak farklılıklar var yani. Soğanları yandan aktardım buraya ve limon posalarını da koyuyorum. Şimdi ekmeğim olmadığı için burada kara buğday patlağı kullanıyorum. Normalde hiç tarzım değil ama bunu hani şu an elimde videonun içerisinde kayıt alırken bu olduğu için bunu kullanıyorum. Siz ekmeğe sürebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olursanız ve beğen tuşuna basmayı unutmazsanız çok memnun olurum ki başkaları da bu videolara erişsin. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.